Merhaba sevgili arıcılar, arı severler, doğa severler. Videoda bugünkü konumuz geri dönüşüme giden mumları eritmek. Bununla ilgili geçen yılda bir video çekmiştim fakat tam detaylı çekememiştim. Bu videoyu şu an detaylı çekip sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu gördüğünüz mumları erittiğim bir tane kovan. Üstte ballık katı. Şu alta gördüğünüzü de seyyar taban yerleştirdim. Hemen altını buraya katladığım bir tane sacdan mumun eriyince şuradan akıp kovaya gitmesi için tamamen basit. Şu kovanın içi siyah gibi, yani biraz pis gibi görünebilir. Bu daha önce erittiğim mumların kalıntıları. Şu kenarlara sacı yine çevreledim ve ballığımıza monte ettim. Bu sac olmadan da olabilir fakat bazen ballık tahtalarını buhar çatlatıyor. Aynı zamanda sac olunca ısıyı daha iyi tutacağı için bu da az ısıyla daha fazla mum eritmek anlamına gelir. Yani saçsız 12 dakikada eriteceksek 10 tane peteği böyle bu şekilde yaklaşık 8 dakika 7 dakikada, bu gördüğünüzde bir tane aparat. Bunu buraya takmamın sebebi, bu normalde kovanın ön kısmına alttan takmam daha doğru olurdu. Fakat pek de fark etmez. Şuraya takmamın sebebi, burada bir tane ağaçta budak vardı. Patlama yapacağı için, daha önceden de başıma geldiği için o budağın yerine onu monte ettim. Bu sistemde bence gerçekten mumlar daha kolay ve daha basit eritilebiliyor. Bu yine aynı zamanda kapak. Kapağın da altına bir tane saç monte ettim. Güzelce bunu sıkıştırmak için ballıktaki kilitleri kullanıyorum. Fakat sizin kapağınız geçmeliyse üzerine ağırlık da koyabilirsiniz. Yani bu sistemde neredeyse fazla para vermeden yahut da hiç para vermeden çok güzel mumlarınızı eritebilirsiniz. Bu gördüğünüz bir tane hortum, bahçelerde kullanılan, özellikle damlama sisteminde kullanılan F20 diye geçer. Bu F20 diye geçer. Her yerde bunu bulabilirsiniz. Bunun 2,5-3 metre olması yeterli. Bunun bir ucunu kovanın şu arkadan çıkan dirsek bu aparata, diğer ucunu da varelimize monte edeceğiz arkadaşlar. Birçok şekilde buhar üretebiliriz. Mesela bildiğiniz bal tenekesiyle de üretebilirsiniz. Ben bunu denedim fakat buhar sıkışmasından patladığı için çok tehlikeli. Buna dikkat etmeliyiz. Bunu piknik tüpüyle, varelle, kalorifer kazanıyla çok çeşit yapabiliriz. Bu videoda en basitinden barelle yapacağız arkadaşlar. Ama barelle geçmeden birkaç tane örnek göstereyim sizlere. Belki yardımcı olabilir. Evet, bu gördüğünüz arkadaşlar eski bir tane soba. Üstten şöyle fırını var. Altta odunla çalışan, ama bu aynı zamanda soba ve odunlu kalorifer kazanıdır. Şu arka kısmına bakarsak sobanın, şöyle bir alabilirsek, evet, şuradan çıkışı vardır. Bu suya monte edilir ve bu suyu ısıtır. Tabi bu ceryanla çalışır. Ben genelde bununla eritirim. Ceryan olduğu yerde. Ceryansız da iş yapar fakat buharı daha fazla atamayacağı için varelle eşdeğer olur veyahut da biraz daha iyi olur diyebilirim. Bu da güzel bir şey. Mesela kovanlarımızı temizlemek için de, buhar temizliği yapmak için çok iyi bir alet diyebilirim. Tabi bu olmasa da olur, ama böyle bir şey bulursanız gerçekten şahane bir şey bu. Bunu da belirteyim
sevgili arkadaşlar. Şimdi geçelim bir diğerine. Bu gördüğünüzde yine bir kalorifer kazanı. Fakat bu petrolle çalışan bir kalorifer kazanı. Bunu da belki eskicilerde falan bulabilirsiniz. Bunu oduna da çevirebilirsiniz. Bu deliklerin şuradan duman çıkar ama bunun içine su dolar. Bunun içine su dolunca bir tane arkadan depoda monte edilir. Sıcak su yapar yani kaloriferlere. Siz bunu şuradan buhar olarak da çalıştırabilirsiniz. Ben de bunu o manayla, o maksatla aldım. Oduna çevirip depozitini de takıp buhar üretme aparatı olarak kullanmayı düşünüyorum. Arılığımın bir tanesini yerleştirirsem bana çok yardımcı olacak. Siz de böyle bir eski bir şeyler bulabilirseniz gerçekten işinize yarayacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu da en basitinden varelimiz. Şimdi bu varel hemen şöyle, bunu normal ateşte de çalıştırabiliriz. Odun ateşinde, ki ben öyle yapıyorum genelde. Ama burada artık aygaz mı dersiniz? Biz burada petragoz deriz. Ben petragozun üstünde piknik tüpüyle yapacağım. Şimdi öyle bir şey, her neyse. Hemen şöyle bir şurasını bir alalım. Alabiliyorsun. Bu bir tane basit, yine eczacılardan şuraya alınmış. Bunu şuraya güzelce monte ediyoruz. Burada saç var. Saç diyorum, pardon. İşte bu plastik. Bunun yün şekli de var. Ama bunun buradan biraz hava alması da bence iyi. Buhar sıkışması için. Aynı zamanda plastikten bahçe hortumu kullanmamın sebeplerinden bir tanesi de buhar sıkışmasının olmaması. Şuradan kapağını açıp içerine yaklaşık şuraya kadar su doldurursam bu su ısınınca buhar üretmeye başlayacak. Buradan direkt hortumla kovana atacağız. Bu su sıkışmasıyla, buhar sıkışmasıyla ilgili arkadaşlar, haberlerde belki duymuşsunuzdur. Kalorifer kazanlarının buhar sıkışmasından patladığını. Az önce gösterdiğimi ve bunu ve bal tenekesinde de yapıp patlattıklarım oldu. Bu konuda sizi uyarmak istiyorum. Gerçekten peteklerimizi eriteceğiz derken kendimize zarar vermeyelim. Buhar sıkışmasına çok iyi dikkat edelim. Özellikle kalorifer kazanı gibi şeylerle çalışacaksanız mutlaka bir bilir kişiden bilgi almanızı tavsiye ederim. Şimdi bu uyarılarımızı yaptıktan sonra varelimiz basit. Bu varel küçük boy varellerden. Bu bir tane yağ vareliydi. Bu yağ varelini nereden bulabiliriz? Oto tamircilerinde bunlardan bol bol var. Oradan elde edebilirsiniz. Bunun içinde yağ var. Makine yağısı. O yağı iyice süzdükten sonra 2-3 defa sodalı, çamaşır sodalı suyla kaynatırsanız içinde kesinlikle yağının zerresi kalmayacaktır. Şimdi daha fazla videoyu uzatmamak için daha fazla konuşmayayım. Ve hemen bunu kurup nasıl eridiğini hep birlikte izleyelim. Evet. Yaklaşık 10 dakika geçti. Bu ilk şeyimiz olacak. Bu çok yakar aslında. Burada normalde ısıya dayanıklı eldiven kullanmamız gerek. Bunu hemen belirteyim. Yoksa acayip yanırsınız. Şöyle yapınca çerçevelerimiz tertemiz. Şu şekil. Evet, eldivenlerimi almam gerek. Bu şekilde gerçekten biraz yakıyor. Hemen şöyle atalım. Evet, görüldüğü gibi. Tüm cüruf içeride. Şuraya bakın arkadaşlar. Mesela şu çerçeve şöyle biraz olunca tertemiz. Çok kolay. Tel kes, tel şey yap falan filan yok. Şurasını bir gösterebilirsek. Şu cürufları görüyoruz arkadaşlar.
Şuradan bir küreğimi alayım. Kürek girmiş, bu süpürgemiş. Bunları bu defalığına biraz yaydırdım. Alttaki elleğimiz bunları tutuyor. Şimdi üstüne bir parti daha tekrardan 10 tane çerçevemizi koyacağız. Diğeri yaklaşık 9 dakika gibi bir sürede eridi. Tabii o ilkiydi. Şu daha çabuk eriyecek. Çünkü artık her yeri iyice ısındı. Bu sistemde uğraşmak yok. Gerçekten herkese tavsiye ederim. Şimdi bunu kapatınca 10 dakikanın içinde hazır hale gelecek. Hayır, 10 dakika değil. Bu belki de 6 dakikada olur. Saç olmasaydı 4-5 dakika daha fazla sürebilirdi. Buradaki işte mumumuz burada. Şu mumu bir gösterebilir misin şurada? Biraz sonra akışını da gösteririz. Bu içeride kalan curuklarda %1, %2, %3 en çok bir mum kalır. Eğer onu isterseniz bir sonraki alacağımız curukları içeriden bir kovaya biriktireceğim. Onları kazanda kaynatarak veyahut da benim mengeme sistemim var. Mengeme sisteminde sıkıştıraraktan o %1, 2'lik, 3'lük kısmı da alabilirsiniz. İsterseniz de almazsınız. Çok uğraşmaya da gerek yok. Sistemin çalışması bu şekilde sevgili arkadaşlar. Şuradan şöyle hortumumuz direkt şuraya monte edilik. Ve burada ben Petragoz, Aygaz artık ne derseniz şu an onunla yapıyorum ama Arılık'ta köyde kesinlikle odunla yapıyorum. Bedava. Şuradan şu erimeye başlayınca çekimini yapıp onu da paylaşacağım. Kapat. Evet arkadaşlar. Çerçeveleri koyduktan 4,5-5 dakika sonra mumlar erimeye başladı. Tabi bu ikinci defa olduğu için hızlandı. İlkinde yaklaşık 10 dakika yapmıştı. Ama tabi sistemin ısınması gerekirdi. Bu defasında 5 dakikanın içinde hazır. Mumlarımız gayet güzel, temiz bir şekilde eriyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada kameramızı da buharlattı. Şimdi bu sistemi her kişinin yapması gerek. Bunu bilen vardır, bilmeyen vardır. Sizden ricam videoma beğeni atıp bunu bolca paylaşın ki böylece daha çok bunu bilmeyen arıcılarımıza ulaşalım ve artık kazanla kaynatmakla falan filan uğraşmasın. Ben bazı arkadaşlarımızın işine yarayacağını düşünüyorum. Ve işine yararsaydı gerçekten ben de bu duruma sevineceğim. Şu aşağı süzülen gördüğümüz bu mumu tamamen temizlemek için yine buharlı yaptığım bir yöntem var. Onu bir sonraki videomda onu da çekime alıp paylaşmayı düşünüyorum. Çünkü %100 tertemiz, hemen alıp ham mum basılabilecek kalitede temizlik sağlanabiliyor. Şimdi bu mumları ister satar, varsa aparatınız kendi mumunuzu dökebilirsiniz. Mesela ben kendi mumumu, kendim bu ürettiğim mumları 2 defa temizleyerek yine buharla 2 defa temizledikten sonra yine kendi yaptığım bir aparatla basit, ucuz ham mumlarımı bu şekilde yapıyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. En yakın zamanda diğer videoları da paylaşırım diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu gittikçe azaldı. Bunun
1 dakika 2 dakika sonra tekrardan çerçeveleri alıp başka çerçeve atacağım. Tabii içindeki curufları da bir kovaya kürekle alıp biriktireceğim. Olay bu. Sadece nek şuradan şu görülen lastik ve işte burada var elden gelen buhar hortum. Burada sizden sadece nek bunu neyle yaparsanız yapın gerçekten de buhar sıkışması tehlikeli olduğu için buna çok dikkat etmenizi istiyorum. Özellikle kalorifer kazanı gibi şeylerden yapılacak aparatlarda bilir kişiden mutlaka bilgi alın. Size yardımcı olsunlar. Bugünlük bu kadar. Burada videoma son veriyorum. Şimdilik hoşça kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Arılarla kalın, sağlıklı kalın, esen kalın.